Evet efendim. Kalk. Büyük şehir Nineve'ye git. Ve onlara hükmümü bildir. Çünkü kötülükleri huzuruma kadar erişti. Nineve mi? Nineve. Bazı rivayetlere göre Peygamberimizin, Hazreti Yunus'un babasının adının Mette olduğunu söylemiştir. Bazı kaynaklarda Hazreti Yakub'un oğullarından Bünyamin'in neslinden olduğu söylenmektedir. Hazreti Yunus'un adı İncil'de Yonah olarak geçer. O geniş topraklara hükmeden Asurluların başkenti Ninova şehrine peygamber olarak gönderilmiş ve yaygın kanaate göre M.Ö. 860 ila 784 yılları arasında 2. Yerebom devrinde yaşamıştır. Kalıntıları, Irak'ta Musul kentinin tam karşısında, Dicle'nin doğu yakasında bulunan bu şehir, onun zamanında Asur medeniyetinin ihtişamını temsil ediyordu. Günümüze kadar ulaşan ve çok geniş bir alana yayılmış bulunan kalıntıları dahi, bu ihtişamı göstermeye yeterli bulunmaktadır. Sabah bize verdiğin haber ağır bir haber. Putlara tapan Ninova halkı, günah ve isyanlara boğulmuş, aralarında her türlü kötülük yayılmıştı. Allah, onlara doğru yolu göstermek için Yunus peygamberi gönderdi. Hazreti Yunus, 40 yaşındayken peygamber olarak görevlendirildikten sonra, diğer peygamberlerin yaptığı gibi hemen davete başladı. Galiba şimdi burada o zamankinden daha çok put var. Halk her yerde putların önünde eğilip dua ediyor. Sen elinden geleni yapıyorsun. Ama dinlemiyorlar ki. Ancak kavmi, uzun süre geçmesine rağmen davetini bir türlü kabul etmiyordu. Ben dinliyorum. Rivayete göre bu müddet içinde kendisine sadece 2 kişi iman etmiştir. Hazreti Yunus, her türlü kötülüğü işlemeye devam eden ve davetini engellemeye çalışan kavminin bu durumundan son derece sıkılmıştı. Kavminin iman etmemesi yüzünden duyduğu üzüntü ve öfkenin son haddine vardığı günlerden birinde, alametlerine bakarak müşriklere 3 gün sonra başlarına büyük bir azabın geleceğini haber verdi ve Allah tarafından henüz hicrete izin verilmemiş olduğu halde onlardan ayrıldı. İzliya beni öldüreceklerinden, derini üzeceklerinden korkuyor. Onun kızgınlığı şüphesiz ki Allah rızasına yönelik olup dinin haysiyet ve şerefini korumak arzusundan kaynaklanıyordu. Nineve'ye gidemem. Yapamam işte. O bu yaptığını da Allah rızasını gözeterek yaptığına inanıyordu. Ancak Hazreti Yunus, kavminden ayrıldıktan kısa süre sonra beklemediği bir durumla karşılaştı. O kavmine kızgın bir halde limana gitmiş, haddinden fazla yolcu alan ve hareket etmek üzere olan bir gemiye binmişti. Gemi denizin ortasında aşırı yük yüzünden batma tehlikesi geçirince, yükü hafifletmek maksadıyla denize atılacakları belirlemek için çekilen kura sonucu onun adı da çıktı ve denize atıldı. Bakın! Olamaz. Sıkı tutunun! Kur'an-ı Kerim, onun bir kura sonucu denize atıldığını haber vermiş, ancak denize atılmasını gerektiren bu kura çekiminin sebebinden bahsetmemiştir. Rivayete göre bu Kur'an'ın sebebi, büyük ihtimalle yükün fazlalığı yüzünden batma tehlikesi geçiren bu gemiden bazı insanların atılmasının kaçınılmaz hale gelmesi olmuştur. Gemi fırtınaya yakalanınca, bu fırtınanın, gemide efendisinden kaçmış bir kölenin bulunmasından kaynaklandığı, bu köle denize atılmadıkça fırtınanın dinmeyeceği söylenmiş, yolculardan hiçbiri köle olduğunu kabul etmeyince, onun kura ile belirlenmesi istenmiştir. Çekilen kura Hazreti Yunus'a isabet etmiştir. Gelin, kulağa çekelim. Bu felaket kimin yüzünden başımıza geldi anlayalım. Suçlu o! Tek gerçek Tanrı'dan. Fırtına benim yüzümden çıktı. Ne yaptın?
Tanrı beni hükmünü bildirmek için Nineve'ye gönderdi. Ama ben kaçtım. Denizin yatışması için sana ne yapmamız gerek? Beni kaldırıp denize atın. O zaman deniz yatışır. İşe yaramıyor. Yunus'un dediğini yapalım. Canı yüzünden biz yok olmayalım. Bizi suçsuz birinin kanından sorumlu tutma. Nasıl dilediysen öyle yaptın. Çekilen kurada Hazreti Yunus'un adı da denize atılacaklar arasında çıkmış ve hemen denize atılmıştı. İşte bu sırada onu büyük bir balık yutuverdi. Hazreti Yunus, balığın karnında zifiri karanlık bir ortamda hala hayatta olduğunu fark ettiği esnada, bütün bunların işlediği hatalar yüzünden başına geldiğini de anladı. Kendisini affetmesi için hemen Allah'a sığındı ve kendisini bu karanlıklardan kurtarmasını istedi. Hala yaşıyor muyum? Bana ne olacak? Ölüler diyarının bağrından sana feryat ediyorum. Lütfen sesimi duy. Artık gözünün önünden uzaklara kovuldum. Ne olur duam sana ulaşsın. Sana şükranlarla kurban sunacağım. Adamı yerine getireceğim. Ayeti kerimde şöyle bildirilmiştir. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Zünnünü da yani Yunus'u da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmişti, bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum, diye niyaz etti. Ayetlerde bildirildiğine göre, onun duasını kabul eden Allah, balığa emrederek onu deniz sahilinde açsız ve gölgesiz bir yere bırakmasını sağladı. Ayrıca o sırada hasta olduğundan, onu güneşten koruması ve yiyecek sağlaması için üzerine kabak cinsinden geniş yapraklı bitkiler yarattı. Hastalıktan kurtulup güç ve kuvvetini yeniden kazanmasından sonra ise, onu tekrar kavmine davet için gönderdi. Hazreti Yunus, kavmine ulaştığında tahmin edemeyeceği sevindirici bir durumla karşılaştı. Çünkü küfürdeki inatları dolayısıyla terk etmiş olduğu nüfusları 100.000'i aşan Ninovalılar, onun yokluğu sırasında yaşanan fevkalade hadiselerden ibret almışlar, daha o dönmeden önce onun peygamberliğine iman edip davetini kabul etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim, onun başından geçenler ve onu sevindiren bu gelişme hakkında şu açıklamayı yapmaktadır. Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir. Bir zaman o kaçıp dolu bir gemiye binmişti. Gemidekilerden bir kısmının atılması için kura çekilmişti de o da denize atılanlardan olmuştu. Denize atılınca balık onu yutmuştu. O pişmanlık içindeydi. Eğer o, Allah'ı çok tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar diriltileceği kıyamet gününe kadar balığın karnında kalırdı. Biz, onu balığın karnından hasta bir vaziyette çorak bir sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir bitki bitirdik. Ve onu nüfusu 100.000 hatta daha fazla olan bir kavme peygamber olarak gönderdik. Onlar, Yunus'un davetini kabul edip iman ettiler, biz de onları bir vakte kadar nimetlerimizden yararlandırdık. Hazreti Yunus, sağlığına kavuşup yürümeye güç yetirince kavmine döndü. Kavmini, Allah'a tövbe edip Allah'a iman etmiş ve emrine uyup onu tasdik etmek için peygamberleri Hazreti Yunus'un dönüşünü bekler vaziyette buldu. Onların içerisinde kalıp onlara Allah'ın emriyle yasaklarını öğretiyor, kılavuzluk yapıyor, Allah'a giden yolu gösteriyor ve onları dosdoğru yola iletiyordu. Cenab-ı Allah, Ninova halkına, Hazreti Yunus, onların içinde kaldığı sürece ve ondan sonraki müddet içinde, sapıtıp bozulmadıkları ve inanmışlar olarak kaldıkları sürece çeşitli nimetler verdi. Fakat onlar daha sonra bozulup sapıtınca, Allah, onların şehirlerini yerle bir eden kişiyi, onların başına musallat etti. Kur'an-ı Kerim, onun başından geçenler ve onu sevindiren bu gelişme hakkında şu açıklamayı yapmaktadır.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Haklarında Rabbinin azap hükmü sabit olanlar iman etmezler. Onlara her türlü delil gelse de can yakıcı azabı görünceye dek iman etmezler. Heyhat o vakit iman edip de imanları kendilerine fayda vermiş bir memleket olsaydı, ancak Yunus'un kavmi bundan müstesna, onlar bu durumda iman edince kendilerinden dünya hayatındaki rüsvaylık azabını kaldırdık ve onları bir süre daha faydalandırdık. Mevdudi, bu kavmin yeis halindeki imanının istisna olarak kabul edilme sebebinin, Hazreti Yunus'un hicrete izin verilmeden onlardan ayrılması olduğunu ve onun bu davranışının, Allah'ın adaleti gereği onlara verilecek cezayı ortadan kaldırdığını söyler. Buna göre, onun erken ayrılması, bu kavmin cezaya çarptırılması için gereken şartların tamamlanmasını engellemiş olmaktadır. Senin lütufkar, merhamet sevgisi engin, getireceği felaketten vazgeçebilen bir tanrı olduğunu Ninova biliyordum. halkı, azap alametlerini görünce iman etmiş ve bir istisna olarak helakten kurtulmuştu. Ancak onlar, Hazreti Yunus'un vefatından bir süre sonra, yine doğru yoldan ayrıldılar. Giderek yozlaşan bu toplum, kendilerine gönderilen 2 peygamberin mesajına da kulak asmadı. Neticede M.Ö. 602 yılında Midyalılar, Babillilerden de destek alarak Asurlulara karşı şiddetli bir saldırıya geçtiler. Yenilen Asur ordusu başkent Ninova'da mahsur kaldı. Kuşatmanın ardından Midyalılar kaleye girip şehri yağma ve tahrip ettiler. Asur kralı ise, sarayını yakıp kendisi de içinde yanarak intihar etti. Ninova şehrinin kalıntıları, bu yağma ve tahribin bazı izlerini hala taşımaktadır. Düne Bakış'ın bugünkü konusu Hazreti Yunus'tu. Videomuzu beğendiyseniz ve içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca bir sonraki videomuzun konusunun ne olmasını istiyorsanız, yorumlara yazabilirsiniz. Suçlu mu? Bu felaket neden başımıza geldi? Bu felaket tek gerçek tanrıdan. Fırtına benim yüzümden çıktı. Denizin yatışması için sana ne yapmamız gerek? Beni kaldırıp denize atın. O zaman deniz yatışır. Sen nasıl dilediysen öyle yaptın.